Herkese merhaba. Çantamın ikinci bölüm videosuyla karşınızdayım. Bu videomda askılama işlemini, astarlama işlemini ve çıt çıt yapımını anlatacağım. Anlatımıma geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca Instagram sayfamdan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Şimdi çantamın askısını şu şekilde bakın deri askı kullanacağım. Askısını göstermek istiyorum. Şu şekilde ucunda şöyle kancaları var. Bunu tutturmak için ise şu şekilde yan taraflara şöyle aparatlar takacağım. Bunları çanta malzemeleri satan yerlerden temin edebilirsiniz. Yakınınızda çanta malzemeleri satan yerler yoksa alışveriş sitelerinden de bu tarz aparatları edinebilirsiniz. Benim gibi deri askı da kullanmak zorunda değilsiniz. Kendi ipinden askı örerek bu yan taraflara şöyle iki taraftan dikebilirsiniz. Ya da şöyle iki tane askı örerek şöyle kol çantası da yapabilirsiniz buradan dikerek. Tamamen sizin zevkinize, nasıl kullanmak istediğinize bağlı. Şimdi bu aparatlarımızı hemen şu yanlara yerleştirelim ve askımızı takalım. İlk önce çantamızı şöyle düz bir şekilde ayarlıyoruz. Zaten çantanın ortası kendini belli edecek. Şöyle uygun bir yerden bakın şunları direkt şöyle geçiriyorum. İplerin arasından geçiriyorum. İstediğiniz aralıkta takabilirsiniz. Bir miktar boşluk bırakarak taktım. Çok aşağıdan da olmazsa iyi olur. Bu sefer çantanız kolunuza taktığınızda çok sallanabilir. Şöyle yerleştiriyoruz. Bakın şu şekilde sıkıştırmak için de aparatı var. Onu şuradaki uçlardan bu aparatımızın bakın aralıklarını şöyle geçiriyoruz. Buradan da her iki taraftan da geçiriyorum. Sonra şöyle geriye doğru elimizle bastırıyoruz. Diğer tarafı da aynı şekilde. Ben genelde şöyle tığımdan yardım alıyorum ki elim acımasın. Bakın bu şekilde. Buraları iyice ezelim ki oynamasın, sabit kalsın. Her iki aparatımı da taktıktan sonra şu askımın şu kancasını şöyle geçiriyorum. Bunun bir yönü olmasına gerek yok. Zaten dönüyor. O yüzden iki şekilde de takabilirsiniz. Dilerseniz böyle, dilerseniz böyle. Bu şekilde çantamızın askısını çantamıza yerleştirmiş oluyoruz. Şimdi askımı çıkaracağım ki buradan astarlama işlemimi rahat yapayım. Şu şekilde bir kumaş. Bakın şöyle iki kat yapıyorum kumaşı. Katlıyorum. Şöyle çantamı kenara alayım. Çok daha rahat anlaşılacak o zaman. Alt kısmı bakın. Kapalı olan kısım aynı çantamızda olduğu gibi şöyle ikiye katlıyorum. Uç kısımdan. Şöyle gösterirsem kamera alanım dar. Elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatacağım. Ne yaptım? Kumaşımı ikiye katladım. Anlaşılır olsun diye kumaşımı yan çevirdim. Şöyle çantamı, bakın burası kumaşın kapalı kısmı. Kat yerinin olduğu kısım. Şöyle yerleştiriyorum. Diğer tarafta aynı bu şekilde bir boşluk bırakıyorum. Şuradan bakın tam çantamızın sıfır olduğu noktadan dibinin şu alt kısmının sıfır olduğu noktadan şöyle yan taraftan iğnemi takıyorum. Şu kısmı oval kesebilirsiniz de dikmeden önce. Kesmeyebilirsiniz de çok bir önemi yok açıkçası. Şöyle üzerine kestiğim kumaşı da koyayım ki daha rahat anlaşılsın. Bakın burası zaten kumaşımızın kat kısmı. Şöyle iğne taktım.
Ve şuradan düz bir dikiş yaptım. Ben elle dikiş yaptım. Siz dilerseniz makineyle de dikebilirsiniz. İğne ile işaretlediğim noktadan şu şekilde düz bir dikiş atıyorum. Diğer taraftan da aynı şekilde şöyle düz bir dikiş atıyorum. Astarda başka hiçbir detay yok. Ben bu şekilde yapıyorum astar çalışmasını. Sizin bildiğiniz farklı yöntemler varsa o yöntemleri de deneyebilirsiniz. Şimdi bu astarı tekrar çantamın altına koyayım. Birlikte görelim. Bakın şu şekilde. Şöyle göstereyim. Şöyle bir boşluğum oluyor. İleride sökülme olmasın diye boşluk bırakıyorum. Şu şekilde diktim. Şöyle ağız kısmı da. Şimdi dikmiş olduğumuz bu astarı çantamızın içine yerleştireceğiz. İğnelerimizi çıkartalım. Söylememe gerek yoktur diye düşünüyorum. Tersten dikin astarınızı. Şöyle içine yerleştirdiğimizde gözükecek olan kısım bu olmalı. Dikiş terste kalmalı. Dediğim gibi bu astarlamayı yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi ters yüzeyi burası hiç çevirmiyorum. Ters yüzeyi bize bakıyor. Astarımızın dikiş yaptığımız taraf. Bu da çantamız. Ağız kısmı burası. Bakın şu şekilde çantamızın içine şöyle yerleştiriyoruz. İçine bir ağırlık da atarsanız çok daha rahat oturacaktır. Hatta dikerken o ağırlığı da almayın. Şöyle bakın fazlasını iyice dip kısma yerleştireceğiz. Dikiş yaptığım yer şöyle de göstereyim. Dikiş yaptığım yerler şu köşelere gelecek. Şöyle fazlasını içe katlıyorum. Yine şu kısımdan şöyle şuradan dikiş yapacağım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde düz bir dikiş atarak başladığım noktaya kadar geleceğim. Şimdi iyice yerleştirip nasıl dikiş yaptığımı göstereceğim. Bu kumaşımın renginden bir iple dikeceğim ama çantamın alt kısmına geçirmeden şu şekilde aralardan yürüterek dikişimi yapacağım. Şimdi dediğim gibi astarımı iyice çantamın içine yerleştirip bu şekilde iğnelerle tutturmanızı tavsiye ederim ilk etapta. Ben de o şekilde yapacağım. Şimdi onu tamamlayıp dikişi göstermek istiyorum. Çantamın astarını bakın şu şekilde iğnelerle çantama tutturdum. Şimdi bunu nasıl dikeceğiz? Normal şekilde kahverengi iple dikeceğim ben ki astarda ipim belli olmasın. Şuradan uç kısımdan şöyle iğnemi geçiriyorum. Şuralara tek tek şöyle bakın aralardan geçirerek şöyle astarımı tutturacağım. Alta geçirmiyorum. Şöyle iplerin şöyle aralarından bakın şöyle göstereyim. Geçiriyorum. Ya da şöyle ilk önce astarımdan geçiriyorum. Sonra ipin arasından geçirerek bu şekilde düz bir dikiş yapıyorum. Şimdi başladığım yere gelene kadar bu şekilde dikeceğim. Sonrasında çantamızın çıt çıtını yapacağız. Oradan sonra askılarını takıp kullanmaya başlayabiliriz. Şimdi dikme işlemimi tamamlayıp çıt çıt yapımına geçelim. Çıt çıt işlemi için bakın bu şekilde çıt çıtlar kullanıyorum. Şu köşelerden normal dikiş iğnesiyle dikiyoruz. Onun için de şöyle küçük bir parça örüyorum.
Şimdi bunu birlikte yapalım. Bunların derili olanları da satılıyor. Dilerseniz hazır olarak onlardan da satın alabilirsiniz. Şimdi şöyle tığımı kendi etrafında çevirdim ipimle birlikte. Bir tane zincir çektim. 2, 3, 4, 5. Sık iğne yaparak ördüm bu parçamı. 5 adet zincir çektim. Bir zincir daha çekiyorum. 5. zincire batıyorum. 1 adet sık iğne yapıyorum. 5 zincirden sonra çekmiş olduğum bir zincir benim sık iğne zincirim oluyor. Şimdi sık iğnemi yaptım. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde toplam 5 tane sık iğne yapıyorum. Her bir zincire birer adet sık iğne yapıyorum. Yani her sıramızda 5 adet sık iğnemiz olacak. Toplamda ne yaptık? 6 adet zincir çektik. İlk önce 5 zincir çektik. Sonra bir tane daha çektik. 5. zincire batarak bir tane sık iğne yaptık. Toplamda 5 adet sık iğnemiz oldu. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen ilk sık iğne boşluğuna, tepe boşluğuna batıyorum. Bir sonrakine batıyorum. Bu şekilde yine 5 adet sık iğnem olacak. Bir kere daha geri dönüşü göstereceğim. Yine bakın 2, 4, 5, 5 tane sık iğnem oldu. Bir zincir, geri dönüşlerde bir zincir. Hemen ilk tepe boşluğuna bat, bir tane sık iğne, bir sonrakine bir tane sık iğne, bir sonrakine bir tane sık iğne. Bu şekilde toplam 7 sıra ördüm ve her bir sıramda 5 adet sık iğnem oldu. Bu şekilde bir parça elde ediyorum sonrasında. Sonra örmüş olduğumuz parçaya çıt çıtımızı dikeceğiz. Başka da hiçbir işlem yok bu aşamada. Şimdi parçamı tamamlayıp çıt çıtımı dikiş aşamasını göstermek istiyorum. Son sık iğnemi ördüm. Bir zincir çekerek ipimi kilitliyorum. Dikiş için bir miktar ip bırakarak ipimi kesiyorum. Bunu çantamıza dikeceğiz. Şimdi öncesinde çıt çıtımızı bu parçamıza dikeceğiz. Normal dikiş ipiyle dikiyorum. Şöyle ipimi düzelteyim. Aynı hizalarda olmasına dikkat edelim ki kapama yaparken sıkıntı yaşamayalım. Bakın şu çukur kısım üste gelecek şekilde, altı şöyle çukur kısım üste gelecek şekilde yerleştirdim. İlk önce şu parçadan iğnemi geçiriyorum. Sonrasında ise ne yaptım? Şuradaki delik kısımdan geçirdim. Bu şekilde her köşeyi dikeceğiz. Sonrasında bu parçaları çantamıza dikeceğiz. Çantamın çıt çıtını hazırladım. Şimdi bunları çantamıza dikeceğiz. Şöyle bakın bir iğnem var. Kalın bir iğne. Bununla dikeceğim ben. Şimdi şöyle alıyoruz çantamızı. Dilerseniz metreyle ölçüp tam orta noktayı belirleyin. Dilerseniz göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Şöyle tam orta noktasına ölçtüğümde benim şurası tam orta noktası oluyor çantamın. Şöyle astar bitimine denk getiriyorum. Normal düz bir dikiş atacağım. Kendi ipinden bırakmıştık zaten dikiş için. Dışarıya doğru geçiriyorum. Şu aradaki örgülerimizin arasına gizlersek
dikişimiz belli olmayacaktır. Şöyle bu şekilde dikiş yapıyorum. Her iki çıt çıtı da aynı şekilde dikeceğim. Diğerini de tam karşısına denk gelen noktaya dikeceğim. Sonrasında çantam artık kullanıma hazır. Çantamın yapımını tamamladım, artık kullanıma hazır. Şöyle yakından da göstermek istiyorum çantamı. Bakın. Astarı da bu şekilde. Çıt çıtını da diktim. Askım da şöyle ince deri bir askı kullandım. Genişliği 1,5 santim, uzunluğu ise 65 santim. Askımın ince bir askı tercih ettim. Çünkü gövdesinin ön planda olmasını istedim. Kalın bir askı kullanarak gövde kısmındaki güzelliği kapatmak istemedim. Çantamı umarım beğenir ve sizler de örersiniz. Yine sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlar kısmına yazarsanız sorularınıza en kısa sürede dönüş yaparım. Daha önce de söylediğim gibi hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.